Kaleye dönen Fredrik, yanında taşıdığı sırla birlikte Otranto'nun kaderini değiştirecek bir gerçeği ortaya çıkarmak üzeredir. Bir zamanlar yalnızca bir rüya gibi görünen korkunç kehanet, şimdi kanlı bir kılıcın üzerine kazınmış sözlerle karşılarına çıkmıştır. Fakat asıl dehşet henüz başlamamıştır. Çünkü Menfred'in yıllardır korktuğu geçmiş bir hayalet gibi karşısına dikilecek ve onun saklamaya çalıştığı bütün sırları gün yüzüne çıkarmaya başlayacaktır. Matilda'nın kalbinde filizlenen yasak aşk, Frederick'in ortaya attığı gizemli kehanet ve Theodor'un Menfred'e karşı yükselen cesareti aynı anda birleşirken, Otranto'nun duvarları arasında artık hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktır. Ve Menfred, gözlerinin önünde beliren korkunç görüntünün gerçekten bir hayalet mi, yoksa yaklaşan felaketin ilk habercisi mi olduğunu anlamaya çalışırken, kaderin kendisi çoktan harekete geçmiştir. Üzgün birlik kaleye varır varmaz. Hippolyta ve Matilda, Isabella'nın daha önce evden gönderdiği bir elçi sayesinde onların yaklaştığını öğrenip karşılamaya çıktılar. Kadınlar, Frederick'in içeri taşınmasını sağladı. Onu en yakın odaya götürdüler, cerrahlar ise hemen yaralarını incelemeye başladı. Matilda, Theodor ve Isabella'yı birlikte görünce utandı. Ama bunu gizlemeye çalıştı. Isabella'yı kucakladı, babasının başına gelen bu şanssızlık için ona taziyelerini iletti. Cerrahlar kısa süre sonra Hippolyta'ya haber verdi. Korkulacak bir şey yoktu, Markis'in yaraları tehlikeli değildi. Ancak Frederick, kızını ve prensesleri görmek istiyordu. Theodor, özgür kalmanın neşesini yaşıyormuş gibi davranıyordu. Savaşın Frederick için ölümcül olacağı endişesiyle Matilda'yı takip etme dürtüsüne karşı koyamamıştı. Gözleri sık sık Matilda'nın yere eğik gözleriyle buluşuyordu. Isabella ise, Theodor'a, onun Matilda'ya baktığı kadar dikkatle bakıyordu. Çok geçmeden, mağarada Theodor'un bahsettiği, kalbini ateşleyen o gizemli aşkın kim olduğunu anladı. Bu sessiz sahne yaşanırken, Hippolyta da Frederick'ten özür diliyordu. Kızını geri almak için neden böyle gizemli bir yolu seçtiğini anlamaya çalışıyor. Çocukları arasındaki sözleşmeli evlilik yüzünden Lord'u adına çeşitli bahaneler sunuyordu. Frederick, Menfred'e ne kadar öfkeli olursa olsun, gösterilen bu nezakete ve Hippolyta'nın iyiliğine karşı duyarsız kalamazdı. Ama yine de, Matilda'nın güzel endamından çok daha fazla etkilenmişti. Onların yatağının başında kalmasını istedi ve Hippolyta'ya hikayesini anlatmaya başladı. Kafirlerin esiri olduğu sırada bir rüya gördüğünü söyledi. Esaretinden beri haber alamadığı kızı bir kalede tutsaktı ve en korkunç talihsizliklerin, büyük tehlikelerin ortasındaydı. Eğer özgürlüğünü kazanıp Yuppa yakınlarındaki bir ormana giderse, daha fazlasını öğrenecekti. Bu rüya onu öyle endişelendirmişti ki, verilen talimatı yerine getiremedikçe, bileklerindeki zincirler her zamankinden daha acı verici olmaya başlamıştı. Fakat düşünceleri özgürlüğünü elde etme yollarıyla meşgulken, o müjdeli haberi aldı. Filistin'de savaşan müttefik prensler fidyeyi ödemişti. Özgür kalır kalmaz, rüyasında işaret edilen o ormana doğru yola çıktı. 3 gün boyunca, o ve hizmetçileri, ormanda insana dair hiçbir iz görmeden dolaştılar. Ancak 3. günün akşamında bir kulübeye geldiler. Orada, ölüm acıları içinde kıvranan saygıdeğer bir derviş buldular. Güçlendirici şuruplar vererek, bayılmak üzere olan adamı konuşturmayı başardılar. "Oğullarım," dedi yaşlı adam, "sizin bu hayırseverliğinize minnettarım. Ama boşuna. Sonsuz huzuruma gidiyorum. Yine de, cennetin iradesini yerine getirmenin huzuruyla ölüyorum. Ülkemin inançsızların eline geçtiğini gördükten sonra ilk olarak bu yalnızlığa sığındım. Ah, o korkunç sahneye tanık olmamın üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçti. Aziz Nikolas bana göründü. Ve bana, ölüm döşeğime kadar hiç kimseye açıklamamam gereken bir sırrı emanet etti. İşte, o muazzam saat geldi. Ve sizler de, güvenimi teslim etmem emredilen o seçilmiş savaşçılarsınız, hiç şüphem yok. Şimdi, bu zavallı bedenim için son görevlerinizi yapın. Ardından, bu sefil mağaranın sol tarafındaki 7. meşe ağacının altını kazın. Ve acıların, ah, ruhumu cennet kabul etsin." Bu sözlerle birlikte dindar adam, son nefesini verdi. "Gün doğduğunda," diye devam etti Frederick, "söz verdiğimiz gibi, o kutsal kalıntıları toprağa defnettik ve kazmaya başladık. Ama o da ne? Yaklaşık 6 fit derinlikte, muazzam büyüklükte bir kılıç keşfettik.
Bıçakta. Ki o sırada kısmen kınından çıkmıştı, şu satırlar yazılıydı. Hayır, affedersiniz hanımefendi, diyerek Hippolita'ya döndü Markiz. Bunu tekrar etmekten kaçınırsam beni bağışlayın. Cinsiyetinize ve rütbenize saygı duyuyorum. Kulağınızı, hürmete layık olan hiçbir şeye zarar vermeyecek seslerle rahatsız etmek istemem. Duraksadı. Hippolita titredi. Frederick'in, kendi hanedanını tehdit eden o kaderi gerçekleştirmek için cennet tarafından gönderildiğinden artık şüphesi yoktu. Matilda'ya endişeli bir sevgiyle baktı. Yanağından sessiz bir gözyaşı süzüldü. Ama kendini toparlayarak konuştu. Devam edin efendim. Cennet boşuna hiçbir şey yapmaz. Ölümlülere düşen, alçak gönüllülük ve teslimiyetle ilahi emirlere uymaktır. Kendi irademize mi uyacağız, yoksa onun fermanlarına mı? Cümleyi tekrar edin efendim. Sizi dinliyoruz. Frederick bu kadar ileri gittiği için üzgündü. Hippolita'nın onuru, sabrı ve kararlılığı karşısında derin bir saygı duydu. Prenses ve kızının birbirlerine duyduğu o sevgi dolu bakışlar, neredeyse onu da gözyaşlarına boğacaktı. Yine de, itaatsizlik etmeye cesaret edemeyerek, titrek ve alçak bir sesle o dizeleri tekrar etti. Bu kılıca uygun bir kın nerede bulunur? Tehlikelerle sarılmış kızın etrafında döner zaman. Ancak Alfonso'nun kanı kurtarabilir bakireyi. Ve ancak o dindirir, huzursuz prens gölgesinin ahını. Bu satırlarda ne var ki, dedi Theodor sabırsızca. Bu prensesleri nasıl etkileyebilir? Neden temeli bu kadar zayıf olan bir şey için gizemli bir tavır takınılıyor? Sözlerin çok kaba, genç adam, dedi Markiz. Şans bir kez yüzüne güldü diye. Saygıdeğer lordum, diyerek söze girdi Isabella. Theodor'un bu çıkışının Matilda'ya olan duygularından kaynaklandığını sezmişti. Bir köylü çocuğunun patlamasına öfkelenmeyin. Size duyması gereken saygıyı unutuyor. Çünkü henüz alışık değil. Hippolita, ortamın gerilmesinden endişelenmişti. Theodor'un cesaretini takdir ediyor ama bu tutkulu halini dizginlemek istiyordu. Konuyu değiştirmek için Frederick'e sordu, "Lordumu nerede bıraktığınızı sorabilir miyim?" Markiz tam cevap verecekti ki. Dışarıda sesler duyuldu. Manfred, Jerome ve dedikoduları duyup toplanan kalabalığın bir kısmı odaya daldı. Manfred aceleyle Frederick'in yatağına ilerledi. Ona taziyelerini iletecek ve savaşın koşullarından bahsedecekti ki. Bir anda korku ve dehşet içinde dona kaldı. Ve bağırdı. "Ha, sen ne yapıyorsun burada? Seni korkunç hayalet. Saatim geldi mi yoksa? En sevgili, yüce lordum," diye bağırdı Hippolita, ona sarılarak. "Ne görüyorsun? Neden gözlerini öyle tek bir noktaya diktin?" "Ne?" dedi Manfred, nefes nefese. "Hiçbir şey görmüyor musun Hippolita? Bu korkunç hayalet sadece bana mı görünüyor? Bana mı gönderildi? Merhamet edin efendim," dedi Hippolita. "Ruhunuzu yatıştırın, aklınızı başınıza toplayın. Burada dostlarımızdan başka kimse yok." "Ne? O Alfonso değil mi?" diye bağırdı Manfred. "Görmüyor musunuz? Beynimin bir oyunu mu bu?" "O," dedi Hippolita. "O Theodor. Şu talihsiz genç." "Theodor," dedi Manfred hüzünle, elini alnına vurarak. "Theodor ya da bir hayalet. Manfred'in ruhunu azaba sürüklüyor. Ama, nasıl geldi buraya? Nasıl oldu da zırh giydi?" "Sanırım Isabella'yı aramaya gitmişti," dedi Hippolita. "Isabella mı?" dedi Manfred, öfkeyle parlayarak. Evet, bundan şüphe yok. Ama, benim kapattığım o zindandan nasıl kaçtı? Isabella mı yardım etti, yoksa onu besleyip büyüten bu ikiyüzlü yaşlı rahip mi?" "Peki bir baba suçlu sayılır mı efendim?" dedi Theodor. Eğer çocuğunun kurtuluşunu düşündüyse, Jerome, oğlunun suçu üstlendiğini duyunca şaşkına döndü. Ne düşüneceğini bilemiyordu. Theodor'un nasıl kaçtığını, nasıl silahlanıp Frederick ile karşılaştığını anlayamıyordu. Yine de Manfred'in öfkesini oğlunun üzerine çekecek sorular sormaya cesaret edemedi. Jerome'un bu sessizliği ise Manfred'i iyice ikna etti, kaçışı sağlayan kesinlikle oydu. "Demek öyle, seni nankör yaşlı adam," dedi prens, rahipe dönerek. "Benim ve Hippolita'nın iyiliklerinin karşılığı bu mu? En büyük isteklerimi baltalamak yetmedi, bir de oğlunu silahlandırıp kendi kaleme. Bana hakaret etmesi için mi getirdin?" "Efendim," dedi Theodor. "Babama haksızlık ediyorsunuz. O, huzurunuzu bozacak tek bir düşünce bile beslemedi. Küstahlık mı bu? Bakın, kendimi majestelerinin iradesine teslim ediyorum." Bu sözlerle kılıcını saygıyla Manfred'in ayaklarının dibine bıraktı.
Göğsüme bakın efendim. Eğer orada sadakatsiz tek bir düşünce olduğuna inanıyorsanız, vurun. İşte kalbim. Ve orada size saygısızlık eden hiçbir duygu yok. Theodor'un bu sözleri, zarafetle ve coşkuyla söylediği bu cümleler, odadaki herkesi derinden etkiledi. Manfred bile yumuşamıştı. Ancak genç adamın Alfonso'ya olan o inanılmaz benzerliği, hayranlığın yerini gizli bir dehşete bırakıyordu. "Kalk," dedi Manfred. "Şu an amacım senin canını almak değil. Ama bana geçmişini anlat. Ve bu yaşlı hainle nasıl bir bağın olduğunu açıklayarak başla." "Efendim," dedi Jerome hevesle. "Sessiz ol sahtekar," diye gürledi Manfred. "Senin lafına bakmayacağım." "Efendim," dedi Theodor. "Yardıma ihtiyacım yok. Benim hikayem çok kısa. 5 yaşındayken annemle birlikte Cezayir'e kaçırıldım. Sicilya kıyılarından korsanlar tarafından alınmıştık. Annem kederinden 12 ay geçmeden öldü." Tırnak işareti. Jerome'un gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Yüzünde binlerce endişeli duygu düğümlenmişti. "Ölmeden önce," diye devam etti Theodor, "giysilerimin altına, koluma yazılı bir kağıt bağladı. O kağıt bana, Kont Falconara'nın oğlu olduğumu söylüyordu." "Gerçekten doğru," dedi Jerome. "Ben o kadar zavallıyım baba." "Yine susmanı rica ediyorum," dedi Manfred. "Devam et." "Kölelikte kaldım," dedi Theodor, "ta ki 2 yıl önce bu yerlere girene kadar. Ustamın gemi yollarına katılırken bir Hristiyan gemisi, korsanı alt eden bir gemi. Ve kendimi keşfetmeye kaptan, cömertçe beni Sicilya'da kıyıya çıkardı. Ama ne yazık ki, bir baba olarak, sahilde bulunan mülkünün yokluğunda, annemi taşıyan rover tarafından harap edildim ve beni esarete götürdü. Kalesinin tamamen yakıldığını ve babam döndüğünde kalanları satıp dine çekildiğini öğrendim. Napoli Krallığı. Ama hiçbir kimsenin bana haber veremediği bir yer. Yoksul ve arkadaşsız, neredeyse bir ebeveynin kucağına kavuşma umutsuzluğuyla. Napoli'ye yelken açma fırsatını değerlendirdim. Oradan. Bu 6 gün içinde bu eyalete girdim. Hâlâ kendimi geçindirdim ellerimin emeğiyle. Dün sabaha kadar da cennetin bana sadece huzur ve yoksulluk gibi her şeyi ayırdığına inanıyordum. Bu, efendim, Theodor'un hikayesi. Bir baba bulma konusunda umudumun ötesinde şanslıyım. Çölümün ötesinde, majestelerinin hoşnutsuzluğu, durdu. Seyircilerden nazikçe bir onay fısıltısı yükseldi. "Bu hepsi değil," dedi Frederick. "Onur olarak bağlıyım. Ne bastırdığını ekleyin. Mütevazı olmasına rağmen, cömert olmalıyım. O, Hristiyan topraklarındaki en cesur gençlerdendir. O da sıcak. Ve onun hakkında kısa süreli bilgim varsa, doğruluğuna kendim söz vereceğim. Eğer kendisiyle ilgili haberler doğru olmasaydı, bunu söylemezdi. Ve benim için bu gençlik, doğuşuna yakışan bir açıklığı onurlandırıyorum. Ama şimdi, ve sen beni kırdın. Fakat damarlarında akan asil kan, belki de yakın zamanda izini bulmuşken kaynayıp çıkacak. Gel, benim efendim." Manfred'e dönerek devam etti, "Eğer onu affedebilirsem, kesinlikle sen de affedebilirsin. Genç adamın suçu değil, eğer onu bir hayalet sanıyorsan." Bu acı, alaycı sözler Manfred'in ruhunu rahatsız etti. "Başka bir dünyadan varlıklar," diye kibirle yanıtladı. "Zihnimi hayranlıkla etkileme gücü, yaşayan insanın yapabileceğinden daha fazlasıdır. Ve aynı zamanda bir çocuk kolunu oluşturuyor." "Efendim," diye sözünü kesti Hippolyta. "Misafirinizin huzur bulma ihtimali var. Onu dinlenmesine bırakmayalım mı?" Bunu söyleyip Manfred'in elinden tuttu, Frederick'e veda etti ve topluluğu yürüttü. Prens, aklına gelen bir konuşmayı yarım bırakmaktan pişman değildi. En gizli hislerini keşfettiği bir süreçte kendini zorladı. Theodor'a izin verdikten sonra kendi dairesine götürüldü. Ancak yarın kaleye dönmek için bir söz alındı. Ki genç adam bu koşulu memnuniyetle kabul etti. Babasıyla birlikte manastıra çekildi. Matilda ve Isabella kendi düşünceleriyle çok meşguldü. Birbirleriyle çok az şey paylaşarak, o gece daha fazla sohbet etmek istemediler. Her biri odasına çekildi. Daha fazla resmiyet ifadesi ve çocukluklarından beri aralarında geçen sevgiden daha az bir sıcaklıkla, eğer küçük bir samimiyetle ayrıldılarsa, daha büyük bir sabırsızlıkla karşılaşacaklardı. Güneş henüz doğmamıştı. Zihinleri öyle bir durumdaydı ki, uyku tamamen kaçmıştı. Her biri kendi istediği binlerce soruyu hatırladı. Diğerine bir gecede sorabileceği soruları.
Matilda, Isabella'nın 2 kez Theodor tarafından çok kritik durumlarda kurtarıldığını düşündü. Buna tesadüf diyemezdi. Doğru, odadayken gözleri Frederick'in gözlerine sabitlenmişti. Ama bu, Isabella'ya olan tutkusunu her ikisinin babalarından gizlemek için olabilir miydi? Bunu netleştirmek daha iyiydi. Gerçeği bilmek istiyordu. Yoksa Isabella'nın tutkusunu besleyerek arkadaşına haksızlık etmiş olurdu sevgili. Böylece kıskançlık başladı. Ve aynı zamanda merakını haklı çıkarmak için dostluk kılığına giren bir bahane buldu. Isabella, huzursuz olmasa da, şüpheleri için daha sağlam temellere sahipti. Theodor'un hem dili hem de gözleri ona kalbinin dolu olduğunu söylüyordu. Bu doğruydu. Ama belki de Matilda onun tutkusuna karşılık vermiyordu. Aşka karşı duyarsız görünüyordu. Tüm düşünceleri cennete odaklanmıştı. "Neden onu vazgeçirdim?" diye sordu Isabella kendi kendine. "Evet, cömertliğim için cezalandırıldım. Ama ne zaman tanıştılar? Nerede? Olamaz. Ben kendimi kandırdım. Belki de dün gece ilk kez birbirlerini gördüler. Muhtemelen başka bir nesne onun duygularının önüne geçmiş olmalı. Eğer öyleyse, düşündüğüm kadar mutsuz değilim. Eğer benim arkadaşım Matilda değilse, nasıl, bir adamın sevgisini dilemek için bu kadar eğilebilir miyim? Kaba ve gereksiz ilgisizliğiyle bana yaklaşan bir adamın. Tam da nezaket ifadeleri gerektiren bir anda. Sevgili Matilda'ya gideceğim, o da bu gururumu onaylayacak. Adam sahtedir. Peçeyi alması konusunda ona tavsiye edeceğim. Beni bu halde bulduğuna sevinecek. Ve ona artık manastıra olan eğilimine karşı olmadığımı bildireceğim. Bu ruh halinde, kalbini tamamen Matilda'ya açmaya kararlı bir şekilde prensesin odasına gitti. Onu çoktan giyinmiş ve düşünceli bir şekilde koluna yaslanmış buldu. Bu duruş, Isabella'nın kendi hissettiklerine öyle çok benziyordu ki. Şüphelerini yeniden canlandırdı ve arkadaşına duymayı planladığı güveni yok etti. Buluştuklarında utandılar. Hislerini sözleriyle gizlemeye çalışan iki acemi gibiydiler. Biraz anlamsız sorulardan ve yanıtlardan sonra, Matilda Isabella'ya kaçmasının sebebini sordu. Manfred'in tutkusunu neredeyse unutmuş olan Isabella, tamamen kendi kaçışına odaklanmıştı. Matilda'nın önceki gecenin olaylarına sebep olan manastırdan kaçışından bahsettiğini sanarak yanıtladı. Martelli, annenin öldüğü haberini manastıra getirdi. "Ah," dedi Matilda, sözünü keserek. "Bir anca bana o hatayı açıkladı. Beni bayılırken görünce, 'Prenses ölü,' diye bağırmış. Martelli de her zamanki yardım için kale. Peki seni bayıltan neydi?" dedi Isabella, diğer detaylara kayıtsızca. Matilda utandı ve kekeledi. "Babam, bir suçluya karşı yargıda bulunuyordu." "Hangi suçlu?" dedi Isabella hevesle. "Genç bir adam," dedi Matilda. Sanırım o genç adam." "Ne, Theodor mu?" dedi Isabella. "Evet," diye yanıtladı. "Onu daha önce hiç görmedim. Babamı nasıl kırdığını bilmiyorum ama sana hizmet ettiğini bildiğim için mutluyum. Efendim onu affetti." "Bana hizmet etmek mi?" diye yanıtladı Isabella. "Bana hizmet etmek mi diyorsun? Babamı yaraladı ve neredeyse ölümüne neden oluyordu. Dünden beri bir ebeveyni tanıdığım için şanslı olsam da. Umarım Matilda bana o kadar yabancı biri olduğumu düşünmüyordur. O cesur gençliğin cesaretine kızmamak ve varlığımın mimarına kolunu kaldırmaya cesaret eden birine sevgi duymam imkansız. Hayır, Matilda, kalbim ondan nefret ediyor. Ve eğer çocukluğundan beri yemin ettiğin dostluğu hala koruyorsan, beni sonsuza dek mutsuz etmeyi amaçlayan bir adamdan sen de nefret edeceksin." Matilda başını eğdi ve cevap verdi. "Umarım sevgili Isabella, Matilda'nın dostluğundan şüphe etmiyordur. O genç adamı dün geceye kadar hiç görmedim. Bana neredeyse tamamen yabancı biri. Ama cerrahların da belirttiği gibi baban tehlikeden kurtulduğuna göre, merhametsiz bir kin beslememelisin. Markiz'in senin akraban olduğunu bilmediğine inandığım birine karşı, onun davasını çok acınası bir şekilde savunuyorsun," dedi Isabella. "Çünkü o senin için çok yabancı, öyle mi? Yanılıyorum. Ya da sen o hayırseverliğinin karşılığını veriyorsun." "Ne demek istiyorsun?" dedi Matilda. "Hiçbir şey," dedi Isabella. Matilda'ya Theodor'un ona olan ilgisine dair bir ipucu verdiğine anında pişman olarak. Sonra konuyu değiştirdi. Matilda'ya, Manfred'in Theodor'u neden bir hayalet sandığını sordu. "Tanrı aşkına," dedi Matilda. "Onun galerideki Alphonse'un portresine olan aşırı benzerliğini fark etmedin mi? Bunu bir anca bile fark etti, onu zırhlı görmeden önce."
Ama miğfer takıldığında, tam anlamıyla o resmin canlı bir görüntüsü. Resimleri pek incelemem, dedi Isabella. Hele ki, bu genç adamı senin kadar dikkatle incelemiş olmam imkansız. Ah, Matilda, kalbin tehlikede. Ama seni bir dost olarak uyarayım, o artık bana aşık. Seninle olamaz, çünkü dün ilk kez karşılaştınız. Öyle değil mi? Elbette, diye yanıtladı Matilda. Ama neden sevgili Isabella söylediklerimden çıkarıyor ki? Durakladı. Sonra devam etti, seni ilk o gördü. Ve ben, küçük bir büyü parçamın sana adanmış bir kalbi etkileyebileceğini düşünecek kadar kibirli. Olmaktan çok uzağım. Mutlu ol Isabella. Ne olursa olsun, Matilda. Güzel dostum, dedi Isabella. Kalbi bu nazik ifadeye karşı koyamayacak kadar dürüsttü. Theodore'un hayran olduğu sensin. Gördüm. Buna ikna oldum. Kendi mutluluğum düşüncesi, seninkini bozmaya izin vermeyecek. Bu içtenlik, nazik Matilda'nın gözlerinden yaşlar getirdi. Bu samimi kızlar arasında beliren kıskançlık soğukluğu. Kısa sürede yerini ruhlarının doğal sıcaklığına bıraktı. Her biri diğerine Theodore'un üzerinde bıraktığı izlenimi itiraf etti. Bu itiraf bir cömertlik yarışına dönüştü. Her biri arkadaşına hak iddiasından vazgeçmekte ısrar ediyordu. İşte burada Isabella'nın erdemli onuru. Theodore'un rakibi için neredeyse açıkça ilan ettiği tercihi hatırlattı. Bu durum, onun tutkusunu yenmesine ve sevgili nesneyi arkadaşına bırakmayı kabul etmesine sebep oldu. Bu dostluk mücadelesi sürerken Hippolyta kızının odasına girdi. Hanımefendi, dedi Isabella'ya, Matilda için çok fazla şefkatiniz var. Zavallı evimizi etkileyen her şeyle ilgilendiğinize göre. Çocuğumla sizden saklayacak hiçbir sırrım olamaz. Dinleyin. Prensesler tamamen dikkat kesilmişti, büyük bir kaygı içindeydiler. O zaman bilin, hanımefendi, diye devam etti Hippolyta. Ve sen benim en sevgili Matilda'm. Bu son iki uğursuz günün tüm olayları bana gösterdi ki, gökyüzünün amacı Otranto'nun yetkisini Manfred'in ellerinden alıp Markiz Frederick'in ellerine bırakmaktır. Belki de rakip ailelerimizin birleşmesiyle tamamen yok olmamızı önlemeyi düşündüler. Bu görüşle efendim Manfred'e, bu sevgili çocuğu, Frederick'e teklif etmeyi önerdim. Beni Lord Frederick'e mi, diye bağırdı Matilda. Aman tanrım, benim zarif annem. Ve babama bu ismi verdin mi? Verdim, dedi Hippolyta. Benim söylediklerimi nazikçe dinledi. Teklifimi kabul etti ve bunu Markiz'e iletmek üzere gitti. Ah, zavallı prenses, diye bağırdı Isabella. Ne yaptın? İstemeden, iyiliğinle nasıl bir yıkım hazırladığını düşün. Hem benim, hem de Matilda için. Benden sana ve çocuğuma yıkım mı? Dedi Hippolyta. Ne? Bu ne anlama geliyor? Ah, dedi Isabella. Kendi kalbinizin saflığı, başkalarının ahlaksızlığını görmenizi engelliyor. Manfred, efendim, o dinsiz adam. Dur, dedi Hippolyta. Benim yanımda Manfred'i saygısızca anmamalısın genç hanımefendi. O benim efendim ve kocam. Uzun süre böyle olmayacak, dedi Isabella. Eğer bu kötü amaçlarını sürdürürse, idam sehpasına kadar gidebilir. Bu dil beni şaşırtıyor, dedi Hippolyta. Hislerin sıcak Isabella, bunu biliyorum. Ama bu saate kadar seni aşırı davranışlara sürükleyecek bir ihanet içinde olabileceğini hiç bilmiyordum. Manfred'in hangi işi, onu bir katil, bir suikastçı olarak görmene izin veriyor? Sen erdemli ve inandırıcı bir prensessin, diye yanıtladı Isabella. Amacı senin hayatın değil. Kendini senden ayırmak, senden boşanmak, benden boşanmak mı, annemden boşanmak mı, diye bağırdı Hippolyta ve Matilda, aynı anda. Evet, dedi Isabella, ve suçunu tamamlamak için tasarladığı şey. Konuşamıyorum. Daha önce söylediklerini ne aşabilir ki, dedi Matilda. Hippolyta sessizdi. Sessizlik, konuşmasını keder boğuyordu. Ve Manfred'in son zamanlardaki belirsiz konuşmalarını hatırlaması, duyduklarını doğruluyordu. Harika, sevgili hanımefendi, anne, diye bağırdı Isabella. Fırlayarak kendini tutkuyla Hippolyta'nın ayaklarının dibine attı. Bana güven. İnan bana, seni incitmelerine razı olmaktansa 1000 defa ölmeyi tercih ederim. Böyle iğrenç bir şeye boyun eğmektense. Ah, bu kadarı fazla, diye bağırdı Hippolyta. Nasıl bir suç önerisi bu? Kalk sevgili Isabella. Senin erdeminden şüphem yok. Ah, Matilda, bu darbe sana çok ağır geliyor. Ağlama evladım. Ve tek bir mırıltı duymayayım. Unutma, o hala senin baban. Ama sen de benim annemsin, dedi Matilda coşkuyla.
Ve sen erdemlisin, suçsuzsun. Ah, şikayet etmemeli miyim? Yapmamalısın, dedi Hippolita. Gel, her şey hala iyi olacak. Manfred, kardeşinin kaybının acısıyla ne dediğini bilmiyordu. Belki Isabella onu yanlış anladı. Kalbi iyidir. Ve evladım, sen her şeyi bilmiyorsun. Üzerimizde bir kader var. Takdir eli uzanmıştı. Ah, seni bu enkazdan kurtarabilir miyim? Evet, diye devam etti daha kararlı bir tonla. Belki kendimi fedakar etmem herkesin kefaretini sağlar. Gidip kendimi bu boşanmaya sunacağım. Bu olayın sonu ne olursa olsun. Komşu manastıra çekileceğim. Ve kalan hayatımı çocuğum ve prens için dualar ve gözyaşlarıyla geçireceğim. Sen bu dünya için çok iyisin, dedi Isabella. Manfred ne kadar iğrençse, sen o kadar iyisin. Ama hayatım, hanımefendi, zayıflığının benim kaderimi belirlemesine izin vereceğimi düşünme. Yemin ederim, tüm melekler beni dinlesin. Dur, yemin etme, diye bağırdı Hippolita. Unutma, bunu yaparken kendine güvenemezsin. Bir baban var. Babam çok dindar, çok soylu biri, diye araya girdi Isabella. Günahsız bir eylemi emretmez. Ama ya emrederse, bir baba lanetli bir eylemi emredebilir mi? Oğluyla sözlenmişken, babasıyla evlenebilir miyim? Hayır hanımefendi, hayır. Hiçbir güç beni Manfred'in nefret ettiğim yatağına sürükleyemez. Ondan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. İlahi ve insani yasalar bunu yasaklıyor. Ve dostum, en sevgili Matilda'm. Sevdiği annesini yaralayarak onun nazik ruhunu yaralar mıyım? Kendi annesini, başka bir anne hiç tanımadım ki. Ah, ikimizin de annesi, diye bağırdı Matilda. Söyle Isabella, onu çok mu seviyoruz? Sevgili çocuklarım, dedi duygulanan Hippolita. Şefkatiniz beni bastırıyor. Ama buna yol vermemeliyim. Kendimiz için seçim yapmak bizim işimiz değil. Gökler, babalarımız ve kocalarımız karar vermeli. Manfred ve Frederick'in ne kararlaştırdığını duyana kadar sabırlı olun. Markiz, Matilda'nın elini kabul ederse, onun kolayca itaat edeceğini biliyorum. Cennet müdahale edebilir ve geri kalanını engelleyebilir. Ne demek istiyorsun evladım? Diye devam etti, Matilda'nın sessizce ayaklarının dibine düştüğünü ve gözyaşı döktüğünü görünce. Ama hayır, cevap verme kızım. Babanın isteğine karşı tek bir kelime duymak istemiyorum. Ah, itaatimden, ona ve sana olan korkunç itaatimden şüphe etme, dedi Matilda. Ama ben, en saygın kadın. Tüm bu şefkati, bu iyilik dünyasını deneyimleyip, en iyi annelerden bir düşünceyi saklayabilir miyim? Ne söyleyeceksin? Dedi Isabella titreyerek. Kendine gel Matilda. Hayır Isabella, dedi prenses. Ruhumun en derinliklerinde. İzni olmadan bir düşünce saklarsam bu eşsiz ebeveyni hak etmemiş olurum. Hayır, kuralı bozdum. Onun haberi olmadan kalbime bir tutkunun girmesine izin verdim. Ama burada bunu reddediyorum. Onu cennete ve anneme adıyorum. Çocuğum, evladım, dedi Hippolita. Bu ne biçim sözler? Ne yeni felaketler bizi bekliyor? Sen, bir tutku mu? Sen de mi bu yıkım saatinde? Ah, tüm suçluluğumu görüyorum, dedi Matilda. Kendimden nefret ediyorum. Eğer anneme bir acı verdiysem, o, dünyadaki en değerli şeyim. Ah, onu asla bir daha görmeyeceğim. Isabella, dedi Hippolita. Bu mutsuz sırrın ne olduğunu biliyorsun. Konuş. Ne, diye bağırdı Matilda. Annemin sevgisini, kendi suçluluğumu bile söylememe izin vermeyecek kadar mı kaybettim? Ah, zavallı, acımasız Matilda. Çok zalimsin, dedi Isabella, Hippolita'ya. Böyle erdemli bir zihnin acısına bakıp hiç mi acımıyorsun? Acımaz olur muyum evladım, dedi Hippolita, Matilda'yı kollarına çekerek. Ah, iyi olduğunu biliyorum. Mükemmel bir erdem, şefkat ve görev bilinciyle dolusun. Seni affediyorum benim mükemmel, tek umudum. Prensesler daha sonra Hippolita'ya hislerini açıkladılar. Theodor ve Isabella'nın onu Matilda'ya teslim etme amacını anlattılar. Hippolita onların dikkatsizliğini kınadı. Her iki babanın da miraslarını, soylu doğmuş olsa bile böyle fakir bir adama vermeyi asla kabul etmeyeceğini söyledi. Yine de bu tutkuyu öğrenmek ona bir nebze teselli vermişti. Üstelik Theodor'un bundan şüphelenmesi için pek bir nedeni de yoktu. Hippolita, kesin bir dille Theodor ile tüm iletişimi kesmelerini emretti. Matilda buna coşkuyla söz verdi. Ama Isabella, arkadaşının evliliğini desteklediğini düşünerek kendini kandırdı. Theodor'dan kaçınma konusunda kararsız kaldı ve cevap vermedi. Manastıra gideceğim, dedi Hippolita.
Ve bu felaketlerden kurtulmak için yeni ayinler düzenleteceğim. Ah annem, dedi Matilda. Bizi bırakmak mı istiyorsun? Sığınak arayıp babama bizi ölümcül şekilde takip etme fırsatı mı vereceksin? Ah, diz çökerek izin istiyorum. Beni Frederick'e yem mi edeceksin? Seni manastıra kadar takip edeceğim. Tırnak işareti. Huzur içinde ol evladım, dedi Hippolyta. Hemen geri döneceğim. Cennetin iradesi olduğunu ve senin iyiliğin için gerektiğini bilmediğim sürece seni asla terk etmem. Tırnak işareti. Beni kandırma, dedi Matilda. Emretseler bile Frederick ile evlenmeyeceğim. Ah, bana ne olacak? Neden böyle bağırıyorsun, dedi Hippolyta. Sana geri döneceğime söz verdim. Ah annem, diye yanıtladı Matilda. Kal ve beni kendimden kurtar. Senin kaş çatman, babamın tüm sertliğinden daha etkilidir. Ben kalbimi verdim. Ve sadece sen onu geri almamı sağlayabilirsin. Artık yeter, dedi Hippolyta. Tekrar aynı şeylere düşmemelisin Matilda. Theodor'dan ayrılabilirim, dedi Matilda. Ama başka biriyle mi evlenmeliyim? Bırak seni sunağa kadar takip edeyim ve kendimi dünyadan sonsuza dek kapatayım. Kaderin babana bağlı, dedi Hippolyta. Sana babandan öte saygı duymayı öğretemediysem, şefkatimi yanlış göstermişim demektir. Hoşça kal evladım. Senin için dua etmeye gidiyorum. Hippolyta'nın asıl amacı, Jerome'dan vicdanen boşanmaya onay verip veremeyeceğini öğrenmekti. Manfred'i sık sık prensliği devretmeye teşvik etmişti. Çünkü vicdanının hassasiyeti, bu makamı onun için her saat bir yük haline getiriyordu. Bu vicdan azabı, kocasından ayrılma fikrini diğer durumlara kıyasla daha az korkunç gösteriyordu. Jerome, gece kaleden ayrılırken Theodor'a sertçe çıkıştı. Manfred'in kendisini kaçıştan haberdar olmakla suçlamasına neden olduğu için onu sorguladı. Theodor bunu, Manfred'in şüphelerinin Matilda'ya yönelmesini önlemek için planlamıştı. Jerome'un hayatı ve karakterinin kutsallığı, onu zorbanın öfkesinden koruyordu. Jerome, oğlunun prensese olan ilgisini fark etmişti. Onu dinlenmeye bıraktı. Sabah, tutkusunu bastırması için önemli nedenleri açıklayacağına söz verdi. Theodor tıpkı Isabella gibi, ebeveyn otoritesine boyun eğmeyi henüz yeni öğreniyordu. Kalbinin dürtüleri kararlarını bastırıyordu. Rahibin gerekçelerini öğrenmeye pek merakı yoktu, itaat etme isteği ise çok azdı. Güzel Matilda, onda evlatlık sevgisinden öte bir iz bırakmıştı. Bütün gece aşk hayalleriyle kendini avuttu. Sabah dualarından sonra, rahip tarafından Alfonso'nun mezarında kendisine yardım etmesi emredilene kadar uyanmadı. Genç adam, dedi Jerome onu görünce. Bu geç kalışın beni memnun etmedi. Bir babanın emirleri senin için bu kadar mı değersiz? Theodor saçma bahaneler üretti ve gecikmesini geç uyumasına bağladı. Peki hayallerin kime yönelmişti, dedi rahip sertçe. Oğlu utandı. Hadi, diye devam etti rahip. Düşüncesizlik gençliğe yakışmaz. Bu suçlu tutkuyu göğsünden söküp atmalısın. Suçlu tutku mu, diye bağırdı Theodor. Masum bir güzellik ve erdemli bir alçak gönüllülükle suç bir arada yaşayabilir mi? Günahtır, diye yanıtladı rahip. Cennetin yok etmeye mahkum ettiği kişileri sevmek günahtır. Zorba bir soy yeryüzünden silinmelidir. 3. ve 4. nesle kadar. Gökler, suçluların günahını masumlardan mı çıkarır, dedi Theodor. Güzel Matilda'nın erdemleri yetmez mi? Seni yoldan çıkarmaya, diyerek sözünü kesti Jerome. Vahşi Manfred'in sana 2 kez ceza verdiğini ne çabuk unuttun? Unutmadım efendim, dedi Theodor. Kızının cömertçe beni onun gazabından kurtardığını unutmadım. Bana yapılan kötülükleri unutabilirim ama iyilikleri asla. Manfred'in soyundan gördüğün zararlar, dedi rahip, hayal edebileceğinin çok ötesindedir. Cevap verme. Sadece bu kutsal resme bak. Bu mermer anıtın altında iyi Alfonso'nun külleri yatıyor. Her erdemle süslenmiş bir prens. Halkının babası, insanlığın neşesi, diz çök inatçı çocuk. Bir baba sana bir dehşet hikayesi anlatırken, ruhundaki tüm duyguları intikamın kutsal hissine ada. Alfonso, çok yaralanmış prens, huzursuz havada dolaşan korkunç gölgeni bırak. Bu titreyen dudaklar. Kim geliyor oradan? En zavallı kadın, dedi Hippolyta, koridora girerken. İyi baba, rahat mısın? Ama neden bu genç diz çökmüş? Yüzündeki bu korku ne anlama geliyor? Neden bu saygıdeğer mezar? Ne yazık ki, bir şey mi gördünüz? Dualarımızı cennete sunuyorduk, diye yanıtladı rahip, hafif bir kafa karışıklığıyla.
Bu acınacak dertlerin son bulması için. Bize katılın hanımefendi. Lekesiz ruhunuz, felaket habercilerinin eviniz hakkında açıkça kınadığı bu yargılardan muafiyet sağlayabilir. Onları bu felaketlerden koruması için göklere içtenlikle dua ediyorum, dedi dindar prenses. Biliyorsunuz ki hayatımın en büyük amacı, kocam ve masum çocuklarım için bir kutsama almaktı. Ne yazık ki, biri elimden alındı. Tanrı beni zavallı Matilda'm için dinledi. Baba, onun için dua et. Her kalp onu kutsasın, diye haykırdı Theodor coşkuyla. Sessiz ol aceleci genç, dedi Jerome. Ve sen sevgili prenses, yukarıdaki güçlerle mücadele etme. Rab verir, Rab alır. Kutsal adını yücelt ve emirlerine boyun eğ. Çok dindarım, dedi Hippolita. Ama affet, tek tesellim mi? Matilda da mı ölmeli? Ah baba, geldim, ama oğlunu gönder. Söyleyeceklerimi senin kulağından başka kimse duymamalı. Cennet her dileğini yerine getirsin, en değerli prenses, dedi Theodor geri çekilirken. Jerome kaşlarını çattı. Hippolita daha sonra rahipe Menfired'e sunduğu teklifi, onun onayını ve Matilda'nın Frederick'e duyduğu sevgiyi anlattı. Jerome bu fikre karşı memnuniyetsizliğini gizleyemedi. Alfonso'ya soy olarak en yakın olan ve tahta hak iddia eden Frederick'in hakkını gasp eden biriyle ittifak kurmasının imkansızlığını bahane etti. Fakat Hippolita, ayrılma kararı aldığını ve boyun eğmesinin yasallığı hakkındaki görüşünü sorduğunda, rahipin şaşkınlığı tarif edilemezdi. Rahip, onun tavsiye istemesini fırsat bildi. Menfired ve Isabella'nın evliliği teklifine karşı bir tepki olarak, Hippolita'nın rızasının günahkarlığını en endişe verici renklerle çizdi. İtaat ederse felaketlerle karşılaşacağını söyledi ve böyle bir öneriye her türlü öfkeyle yaklaşması gerektiğini belirterek onu sertçe uyardı. Bu arada Menfired, amacını Frederick'e açmış ve çifte evlilik teklif etmişti. Zayıf bir karakteri olan prens, Matilda'nın cazibesine kapılmıştı. Teklifi büyük bir hevesle dinledi. Düşmanlığını unutmuştu. Menfired'i tahtından zorla indirme umudu çok azdı. Ayrıca kızının evliliğinden bir çocuk doğmayacağını, bunun da tahta geçişini kolaylaştıracağını düşünerek kendini avuttu. Teklife sadece usulen karşı çıktı, Hippolita boşanmaya onay vermedikçe boyun eğmeyeceğini söyledi. Menfired bunu halletmeyi üzerine aldı. Başarısıyla sarhoş olan Menfired, bir erkek evlat sahibi olacağı günleri sabırsızlıkla bekliyordu. Karısının dairesine koştu, itaatini zorla almaya kararlıydı. Ancak onun manastıra gittiğini öğrenince öfkeden deliye döndü. Suçluluk psikolojisiyle, Isabella'nın ona planlarını anlattığını düşündü. Manastıra çekilmesinin, boşanmaya engel olmak için bir strateji olduğuna inandı. Jerome hakkında zaten şüpheleri vardı. Rahipin sadece bu görüşleri desteklemekle kalmayıp, Hippolita'ya sığınak aramasını öğütlediğinden şüphelendi. Bu engeli aşmak için sabırsızlanan Menfired, hızla manastıra gitti. O vardığında rahip, prensesi boşanmaya asla boyun eğmemesi için ikna etmeye çalışıyordu. Hanımefendi, dedi Menfired, sizi buraya ne getirdi? Neden Markiz'in dönüşünü beklemediniz? Kararlarınıza bir kutsama dilemek için geldim, diye yanıtladı Hippolita. Kararlarımın bir rahipin müdahalesine ihtiyacı yok, dedi Menfired. Ve yaşayan tüm insanlar arasında, görmek isteyeceğim tek kişi bu yaşlı hain mi? Öfkeli prens, dedi Jerome. Sunakta bile sunak hizmetkarlarını aşağılamayı mı seçiyorsun? Ama Menfired, dinsiz planların biliniyor. Cennet ve bu erdemli hanımefendi onları biliyor. Kaşlarını çatma prens. Kilise senin tehditlerinden korkmaz. Gök gürültüsü, senin öfkenin üzerinde duyulacaktır. Lanetli boşanma amacına devam etmeye cesaret et. Cezan açıklanana kadar onun lanetini kafana yağdıracağım. Cesur isyancı, dedi Menfired. Rahipin sözlerinin onda yarattığı etkiyi gizlemeye çalışarak. Yasal prensini tehdit edeceğini mi sanıyorsun? Sen yasal bir prens değilsin, dedi Jerome. Prens değilsin, git, iddianı Frederick ile konuş. Ve bu iş bitti. Bitti, diye yanıtladı Menfired. Frederick, Matilda'nın elini kabul ediyor. Erkek bir varis olmadığı sürece hakkından vazgeçmeye razı. Bu sözleri söylerken, Alfonso'nun heykelinin burnundan 3 damla kan döküldü. Menfired'in yüzü sarardı. Prenses dizlerinin üzerine çöktü. Bakın, dedi rahip. Bu mucizevi işarete bakın. Alfonso'nun kanı asla Menfired'in kanıyla karışmayacak. Yüce Lordum, dedi Hippolita. Cennete teslim olalım.
İtaatkar karının otoritenize karşı geldiğini düşünmeyin. Rabbimin ve kilisenin iradesinden başka bir iradem yok. O saygın mahkemeye başvurmamıza izin verin. Bizi birleştiren bağları kırmak bizim elimizde değil. Eğer kilise evliliğimizin sona ermesini onaylarsa, öyle olsun. Zaten geriye sadece birkaç yılım kaldı, o da keder dolu. Bu yıllar en iyi nerede harcanabilir? Bu sunağın dibinde. Senin ve Matilda'nın güvenliği için dualarla. Ama o zamana kadar burada kalmayacaksın, dedi Manfred. Benimle kaleye gel. Boşanma konusunda uygun adımları orada konuşacağız. Ama bu müdahaleci rahip oraya gelemez. Misafirperver çatım artık bir haini barındırmayacak. Ve senin oğluna gelince Reverence, diye devam etti. Onu topraklarımdan kovuyorum. O kutsal bir kişi değil, kiliseye de ait değil. Isabella ile kim evlenirse evlensin, o adam Baba Falconara'nın öz oğludur. Gelirler, dedi rahip. Aniden yasal prenslerin makamına kurulurlar. Ama çim gibi soldurlar ve artık kimse onları tanımaz. Manfred, rahipe küçümseyici bir bakış atarak Hippolyta'yı dışarı çıkardı. Ancak kilise kapısından geçerken hizmetçilerinden birine fısıldadı. Manastırda saklanmasını ve kaleden biri oraya gelirse hemen kendisine haber vermesini emretti.